Haberköse YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir güzellikle karşınızdayım. Olabildiğince trend modelleri birlikte örüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ama ben bir farklılık yaptım. Evde kalan bütün iplerimi değerlendirdim. İpimi de 2 kat olarak ördüm. Koton iplerden ördüm. Şimdi şöyle bir yakın çekim olarak özellikle size göstermek istedim. Yapımı oldukça keyifli bir model. Bu arada merak edersiniz toplam 106 adet çiçek örmüşüm. Çok güzel böyle orta boy bir çanta olmuş oldu. Hatta şöyle bir size göstermek istiyorum. Şöyle bir de uzunluğuna bir bakalım hemen. Boyu 24 santim. En iyisi tam tamına 28 santim oldu. Böyle çiçek bahçesi gibi dolaşabileceğimiz bir model. Şöyle söyleyeyim size, bu emeğe gerçekten değer. Çok ayrıntılı anlattım. Yani adım adım videoyu böyle büyüterek tam batma noktalarını özellikle görmenizi istedim. Hiç takılmadan ben örebileceğinizi düşünüyorum. Elinizi, tığınızı, ipinizi alın yeter ki videonun başına geçin. Eminim böyle adım adım çok hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Tabanı bile bakın o kadar muhteşem oldu ki hiçbir yerinde milimetrik sapma yok. Hani bundan dolayı bu videonun ben çok beğenileceğini düşünüyorum. İnşallah, tabii ki ciddi bir emek var. Zaten videonun dakikasından az buçuk anlıyorsunuz konuyu. Hadi bakalım şimdi hızlıca örmeye geçelim. İpimi şöyle kocaman olarak sardım. 2 kat. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın düğüm yerlerini şu şekilde kestim. Nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Böyle elimdeki tüm ipleri aslında birleştirmiş oldum. Bu da çok güzel oldu. Hem de o yükten kurtulmuş oldum. Şöyle söyleyeyim size, bir tane de şöyle yumuşak rafyalar var biliyorsunuz. Ondan da başladım. İkisini aynı anda öreceğim. Ama anlatımını artan iplerle nasıl yaptığımı, çünkü o batma noktalarının renkli olduğu için daha net kavranabileceğini düşündüm. O yüzden böyle bir yola girdim. Başka neye ihtiyacımız var? 6 tane şöyle yer belirleyici. Siz çengelli iğne de kullanabilirsiniz ya da toka koyarsınız. Onun gibi de olabilir. Tığ numaram 4 numara. Şimdi nasıl birleştiriyorum? Size ilk önce onu göstereceğim ama onun ayrı bir videosu da var. Daha ayrıntılı isteyenler için açıklama kısmına eklerim. Şimdi hemen 2 tane şöyle farklı rengimi alıyorum. Bakın şöyle üst üste. Şu koyu mavi, şu açık mavi. Açık mavi altta. Şimdi bakın tekrar açık mavi üzerine koyu maviyi koydum. Daha sonra şu açık maviyi şu koyu mavinin üzerinden, bakın şurayı şöyle elimle tuttum. Şöyle üzerine getirdim. Daha sonra bu koyu maviyi kaldırdım. Açık maviyi onun içinden geçirdim. Bakın şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine düğüm atacağım. Evet, bu hiçbir şekilde bunun açılma şansı yok. Sonra ne yaptım? Şu ucundan hop kestim. Bir kez daha göstereyim. Anlayanlar için şey olsun. Siz söyleyin, hemen videoyu atlatın. Şimdi tekrar bakın, açık mavi burada. Üzerine koyu mavi. Elinize alışınca zaten çok hızlı yapıyorsunuz. Şöyle elimle bağlantı noktasını tuttum. Açık maviyi koyu mavinin üzerinden geçirip şöyle altından geçirdim. Bu kadar. Sonra da ne yapıyorum? Düğüm atıyorum. Tık tık çekiyorum. Bu kadar. Şimdi hemen başlıyoruz. Şimdi ilk önce çiçek yapımını anlatmak istiyorum. Şöyle de ucunda şöyle hafif bıraktım ki sizler daha net olarak görün düşüncesiyle. Şimdi hemen ipimi yere attım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Şimdi sihirli halkayı yapamıyorsanız 3 zincir çekip bir halka haline getirebilirsiniz. Nasıl, onu göstereyim ilk önce. Şöyle bakın, kilit düğümü attım. 1, 2, 3. Ne yapacağım? Şu uca geleceğim. İlmek kaydıracağım. Sonra bunun içini dolduracaksınız. Ama ben şu an sihirli halka yapacağım. Nasıl yapıyorum? İşaret parmağımı doladım. Orta parmağımın üzerinden şöyle bir tur geçirdim. Geçirdikten sonra kancam bakın yukarı bakıyor. İpimi aldım. Üzerine 1, 2, elimden şöyle çıkartıyorum. Kaçmasın düşüncesiyle tutuyorum. 2, 3 ve 4. Ta ipe doluyorum. Tığa bir kez daha ipi doluyorum. 2 kere tığa ipimi doladım. Daha sonra şu halkanın içerisine
giriyorum. Bakın şöyle. Önce ikisini çıkarıyorum. Sonra ikisini. Tığımda 2 tane ip bırakıyorum. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Bir kez daha doluyorum. Yine aynı halkanın içerisine giriyorum. Tığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5 ip var. Önce ikisini çıkarıyorum. Sonra ikisini çıkarıyorum. Bakın. Son 3 ip kalınca üçünü aynı anda şöyle hop ne yaptım? Toparladım. Şimdi ne yapıyorum? Başta biliyorsunuz 4 zincir çekmiştim. Aşağı inerken 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı halkanın içerisine giriyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın bu da benim 4. zincirim olmuş oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde bakın sihirli halkanın avantajı şu şekilde daraltabiliyorum. Şimdi birinci yaprağımı yaptım. İkinci yaprağımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığ ipini doladım. Bir kez daha doladım. 2 kere. Halkanın içerisine girdim. Önce ikisi, sonra ikisini çıkardım. 2 tane kalana kadar devam ettim yani. Tekrar 1, 2 doladım. Tekrar aynı halkanın içerisine girdim. Önce ikisi, sonra ikisi. Bakın tığımda 3 tane ip kaldı. Hop, üçünü birlikte toparladım. Daha sonra aşağı inerken 1, 2 ve 3 zincir çektim. Halkanın içerisine girip bu şekilde ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bu 2 oldu. Toplam bu şekilde 6 tane yapacağım. Bakın bir tane daha göstereyim. 3, 4. 1, 2 doladım. Tekrar halkanın içerisine girdim. 1, 2. Tekrar şöyle örerken ipim arada şöyle düzeltiyorum. Tekrar doladım. Bir kez daha. Evet, 3 oldu. 1, 2, 3 zincirle aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Bu şekilde 3 tane yaptım. 6 tane yapıp geliyorum. Bu arada ne yapıyorum? Halkamı şöyle ara ara sıkıyorum, küçültüyorum. Evet, toplam 6 adet hazırladım. Şimdi ne yapıyorum? Artık bitirdim. Şurayı şöyle bakın. Çektiğim an şu ortasını sıfırlamış oluyorum. Şurayı. Üzerine bir zincir ve hemen şöyle çok kısa olmamak kaydıyla kestim. Şimdi ne yapacağım? Şöyle şu ikisine önce bir düğüm atacağım. Bakın şöyle. Evet. Şöyle elimle bir düzelttim. Bakın çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Şimdi daha ince bir şöyle tığla da şu boşluklardan bakın şöyle geçtim. Mor rengini aldım. İçinde kaydırdım. Bu şekilde iplerimi de yok ediyorum. Evet şöyle. Bunu da bu taraftan evet şu fazlalıkları da kesiyorum. Evet şöyle temiz bir şekilde çalışmış oldum. Şimdi hemen ikinci motifimi yapıyorum. Ve onun birleştirmesini size göstereceğim. Yine aynı şekilde başlıyorum. İşaret parmağıma doladım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tığa 2 kere ipimi doladım. Hemen 2 kere daha. Evet. 1, şu katı kalmasın. 1, 2, 3. Ve hemen şu boşluğun içerisine girip ilmeğimi kaydırdım.
Her zaman birleştirmede bir tane yaprak yapıyoruz. Yani bütün çanta boyunca bu önemli bir ayrıntı. Bir tane yapıyoruz. Hep ikinciden birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ben ikincimi de yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Daha hemen 2 kere doladım. Evet. Şu an beni birleştirmem gerekiyor. Yani bu şekilde hazırladıktan sonra 3 zincir çekmeden önce birleştireceğim. Birleştirme noktalarım benim şu şekilde tuttuğumuz zaman hemen ne olacak? Bir bu çiçek olacak, bir bu çiçeğin yaprağından olacak. Şu şekilde şöyle göstereyim size, en basit öyle olacak. Şunu şöyle bir uzatıyorum. Daha sonra birleştirmek istediğim çiçeğe geliyorum. Geldim. Onun da bakın şöyle tuttuğunuz zaman tam orta noktasında şurada şöyle bir başak var. V harfi var. Oradan birleştireceğim. Bunu uzattım. Geldim buraya. Bunu geçirdim. Tığımı geçirdim. Aldım. İlmeğimi bu çiçekten geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4. Birleştirirken aşağı inerken 4 zincir çekiyoruz kasmaması için. Bakın tekrar geldim aynı boşluğun içerisine ilmeğimi kaydırdım. Birinci noktamı birleştirdim. Şimdi devam ediyorum. İkinci noktadan da birleştireceğim. Bir yandan şunu biraz kısalttım. Tekrar 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım tığımı. Girdim halkanın içerisine. Hemen yaptım. Şu şekilde bağladım. Tekrar uzatıyorum. Bakın uzattım. Geldim tekrar. Şöyle. Bakın zaten eliniz öyle bir alışacak. Sonra hiç bakmadan yapacaksınız. Şu şekilde tuttum. Hemen şu noktadan şuradan zaten ilmeği uzatmıştım. O ilmeği geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 ve ilmek kaydırdım. Şurayı. Şimdi kaç oldu? Bakın hep şurası 6 yaprak olacak. Şöyle düzelttim elimle. 1, 2, 3. Şimdi kalan 3 yaprağı da yapıp geleceğim. Bakın şöyle. 1, 2, 3. Evet bu dördüncü. 5 ile 6'yı yapıp geliyorum. Şunu söyleyeyim. Bu bağımsız birleşmediği için aşağı inerken 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Birleştirmediğimiz zaman aşağı inerken 3 zincir, birleştirirken 4 zincir aşağı inerken. Evet 2 tane çiçeğimi şu şekilde birleştirdim. Şimdi bunun yanına şu noktalardan 3. değerinin şu noktalarından 4. yani 4 tane şu şekilde tek sıra halinde geliyorum. Daha sonra bunun mantığını da size anlatacağım. Evet şimdi 4 tane çiçeğimi yan yana tek sıra halinde şöyle bir dizdim. Şimdi birinci kural şu arkadaşlar. Şimdi ben burada 1, 2, 3, 4 tane çiçek yaptım. Şimdi bu sayı çift olacak. 4, 6, 8 gibi yani istediğiniz büyüklüğe bağlı olarak bu tabii ki değişiyor. Şimdi peki bu kaç santim olmuş? Şimdi bu çok büyük bir çanta olmayacak tabii ki. Küçük bir çanta olacak. Şimdi bakın şu uçtan şu uca geldiğim zaman toplam 21 santim örmüş oluyorum. Peki size bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi bu da 4 yaprak. Bakın. Ama arada fark var. Şöyle hatta şunu bir tık küçültelim. Bakın görüyorsunuz değil mi aradaki fark? Yine 4 çiçek ama rafya ip olduğu için daha kalın bir ip. Bundan dolayı doğal olarak ne olmuş oldu? Daha büyük duruyor. Şimdi bakalım o kaç santim? Hemen onu da şöyle 1, 2, 3 ve şuradan şuraya. Bakın o da 25 santim olarak örmüş oldum. Bu ondan tabii ki daha büyük olacak. Şimdi ben size böyle küçük özellikle yaptım ki daha net, daha rahat anlatayım diye. Şimdi burası 6 yaprak. Bakın şöyle yazdım. Hepsi 6 yaprak olacak ve çift sayı olacak. Şimdi şu köşeleri artık tabanı oluşturmaya başlıyorum. Şimdi bakın onun için de şöyle söyleyeceğim size. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Bu benim 3 tane çiçek motifim ama bunların hepsi
5 yaprak. Taban olduğu için. Bunun aynısını karşı tarafa yapacağım. Şöyle, şöyle ve şöyle. Doğal olarak bunlar da 5 yaprak olacak. Bu da bizim ikinci kuralımız. Bir tek tabanda 6 tane 5 yaprağım olacak. Onun haricinde hepsi 6 yapraklı olacak. Şimdi hemen 5 yapraklı örmeye başlıyorum. Evet, şimdi bu benim. Hemen birleştirme noktasına bakın, geldim. Yine aynı noktadan birleştireceğim ama yapacağım 5 yapraklı olacak. Aradaki fark bu. Aynı şuradaki mantığı devam ettiriyoruz. Şöyle koyayım size, şöyle gözüksün. 3 tane 5 yapraklı. Şimdi ben bu aşamadayım. Şimdi benim birleştirme noktalarım bakın hep aynı aslında. Şöyle tam aynı hizadan bakın devam ediyorum. Şimdi benim birleştirme noktam bir tanesi burası, bir tanesi burası. Şimdi hemen bakın şöyle aldım. Tekrar gösteriyorum size. Tam orta noktayı buldum. Orta noktam benim burası. Hemen ne yapıyorum? İpimi aldım. Buradan hop geçirdim. Şimdi aşağıya ineceğim için yine aynı mantık. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve hop ne yapıyorum? Aşağıya indim. Bakın ilk birleştirmemi yaptım. Şimdi ikinci yaprağımı oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ta doladım. Bir kez daha doladım. Şimdi normal yaprağımı aslında oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. Şunu da biraz hafif daralttım. Yine ipimi uzattım. Tekrar geldim. Bakın şu noktaya, şuraya hemen aldım. Üzerine 1, 2, 3, 4 ve aşağıya indim. Şimdi bakın. Bu şekilde oldu. Yani ikisini birleştirdim. 1, 2, 3 yaprağım var. Kaç yaprak daha yapacağım? 5 olacağı için 2 yaprak daha hemen buraya oluşturuyorum. 4. Evet. Şimdi aşağı inerken 3 zincir. Bu şekilde. 4 oldu. 5.'yi de yapıp geliyorum. Evet, şimdi bakın 5. de tamam. Şimdi ne yapacağım? Birer tane yanlarına 5 yapraklımı oluşturacağım ve tabanımı oluşturacağım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bakın şuraya hemen bir düğümümü atayım. Ben her bir sıraya gidiyorum. Bir sıraya gittikten sonra iplerimi temizliyorum. Hani olur ya, yanlış yapmışımdır. Sonrası sökmek çok daha zor oluyor. Ama buradan hani en azından biliyorum, buradan başlangıcım var. Hemen söküp yeniden düzeltebilirsiniz. Çünkü bu önemli bir konu. Şimdi 5 yapraklı olduğu için diyorum ki ben bunu unutmamalıyım. Hemen buraya bir tane çengel iğnemi takıyorum. Burası benim 5 yapraklı. Şimdi hemen bir tane daha hazırlıyorum. Evet, bir tane daha hazırladım. 2 yaprağımı yaptım. Şimdi yine birleştireceğim. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Siz de hep kendinize göre bir mantık yürütün. Buraya 5 tane yaptım. Benim buraya da bir 5 tane yapmam lazım. O halde hemen burayı 5'li olarak birleştiriyorum. Yine bakın şöyle ipimi uzattım. Birleştirme noktalarım neresi? Tabii ki şu 2 nokta. Bakın zaten o kadar çok kendini belli ediyor ki. Şimdi hemen birleştirmeye başlıyorum. Şöyle bakın. Şu 2 noktadan birleştireceğim. Hemen ne yaptım? Orta noktamı buldum. Bakın şöyle açtığınız zaman direkt olarak şurası diyor zaten. Geldim. Hop birleştirdim. Aşağıya 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. İlmeğimi bağladım. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Halkanın içerisine girdim. Evet, şimdi hemen ne yapacağım? Burayı da birleştireceğim. Bakın geldim. Açtım. Şu nokta girdim. Buradan aldım. Aşağıya 1, 2, 3, 4. Bu şekilde girdim. Burada benim ne oldu şimdi?
3 yaprağım oldu. 2 tane de aynı şekilde yapraklarımı yapıp geliyorum. Evet, şimdi 2 tane sağlı sollu beşli yapraklarımı ne yaptım? Yerleştirdim. Şöyle. Şimdi sıra geldi önemli bir noktaya. Üçüncü önemli bir konu. Şimdi benim artık şu iki tarafa da hani artık taban olayında olduğum için yapraklarımı koymam lazım. Buralara yine ne yapıyorduk? Bakın şuradaki olduğu gibi şu şekilde 5 yapraklı yapıyorduk. Şimdi hemen bakın hangi noktaları birleştireceğimizi söylüyorum. Şimdi şu alanda olacağı için zaten bu şekilde de çizdim. 1 buraya. 2 şu ikisinin kesiştiği noktaya. 3 buraya. 3 tane bağlantı yeri belirlemiş oldum. Yine bunun da simetri olarak yine aynı şekilde olmuş olacak. Bir tanesi buraya, bir tane bağlantı noktasına, bir tane buraya. Şimdi birlikte yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Şimdi özellikle buraları hani daha bir ayrıntılı anlattım ki hani sıkıntı yaşamayın düşüncesiyle. En çok takılan kısım burası çünkü. Bu tabanı yaptıktan sonra bundan sonrası çok kolay bir şekilde devam edecek. Şimdi bakın ipimi tekrar şöyle uzattım. Geldim. Nereden? Şurayı birleştireceğim değil mi? Bakın hani kolaylık olsun diye doğal olarak ne yapacağım? Kendime doğru çevireceğim. Şimdi bakın şöyle çevirdim. Aldım elime. Şu nokta değil mi? Şuradan girdim. Tabii ki birleştireceğim için. Hemen ipimi de aldım. İlmeğimi de aldım. Şöyle hop geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve halkanın içerisine girdim. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. 2 kere doladım. Şimdi hemen şurayı hızlıca yapayım. Evet. Bakın tekrar birleştireceğim. Şimdi bakın şöyle koydum zaten. Koyduğum zaman nereye geliyor? Şu ikisinin kesişim noktasına geliyor. Şuraya. Şurası. Benim bağlantı noktam. Bakın nereye? Aynı noktaya giriyorum. Tekrar aynı noktaya girdim. Hemen ilmeğimi aldım. Şu şekilde üzerine 1, 2, 3, 4 ve hemen şöyle geçtim. Bakın yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 kere doladım. Bakın tekrar birleştireceğim. Yine eski pozisyona koydum. Daha net anlayın düşüncesiyle. Neresi kaldı? Burası birleşti. Burası birleşti. Diyor ki beni buraya birleştir diyor. Bakın aynı noktadan hemen belirledim. İlmeğimi aldım. Geçirdim. 1, 2, 3, 4 ve aşağıya indim. Kaç yaprak oldu? 4 yaprak oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Ve girdim. Üzerine bir zincir. Şurayı hemen daralttım. Ve kestim. Hemen şurada ikisine bir bağladım. Bakın şu şekilde. Şimdi ne oldu? Bu da 5 yapraklı. Hemen ne yapıyorum? Haber diyorum, bunu unutma. Burası senin diyorum. 5 yapraklı. Hemen ne yaptım? Hop bağladım. Şöyle. Bakın. Evet. Şimdi geldi sıra nereye? Buraya. Sonra burayı da yapacağız. Burayı da birlikte yapacağız. Merak etmeyin. Hiç şey yapmayacağım. Hepsini tek tek göstereceğim. Çünkü burasını kavrarsanız sonrasını çok daha hızlı yapacağız. Hatta şöyle bir tık bakın küçülteyim. Şimdi şu aşamadayız. Şimdi geleceğim buraya. Burası nasıldı? Hemen yine o kadar yine aynı mantık aslında. Bu noktaya, şu noktaya ve şu noktaya. Bu kadar. Yani şimdi hemen başlıyorum. Evet bakın 2 tane yaprağımı yaptım. Şimdi birleştirme noktasındayım. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? Şimdi burada bir kesişme noktası var. Zaten bunun simetri olduğu için çok net anlayacaksınız. Bir yaprak buraya, bir buraya, bir tane de şuraya birleştireceğim. Hemen yapıyorum. Bakın hiç bozmuyorum. Bozmadım. Tam anlayın. Ay
geçireceğim şuradan. Evet. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4. Üçünü bağladım. Evet, şimdi nereye birleştireceğim? Hemen şu noktaya bakın. İkisinin kesiştiği nokta. Şurayı hemen aldım. İpimi geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın şu ipleri şöyle uzaklaştırayım. Şöyle tekrar koydum. Bakın birleştirme noktam burası. Tam simetri. Şuradan baktım. Neresi? Şurası. Tam bu noktadan birleştiriyorum. Ve 1, 2, 3 aşağıya indim. Şimdi benim kaç yaprağım oldu onu sayayım. 4 yaprak. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Bir, iki, 3 zincir bağlantı olmadığı için 3 zincirle aşağıya indim. Bir zincir ve kesiyorum. Evet. Şöyle. Şimdi o ipleri temizlerim hemen. Bakın burası da 5 yapraklı olduğu için ve elle mutlaka düzeltiyoruz. Hemen iğnemi taktım. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Küçülteyim hemen. Bunun aynısını buraya kuracağım. 2 tane daha 5 yapraklı yapacağım. Onu da birlikte yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Benim bu şu aşamada bakın birleşmeyen tek noktam var burası. Yani burası açıkta kalıyor. Yani bunları siz kendinize de kodlayabilirsiniz. Bir kodlama daha yapabilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Dersiniz ki şu iki birleşme noktası var ya şuralara birleştireceğim. Bir de yanlardan birer tane yaprak alacağım. Yani öyle bir mantık da kurabilirsiniz. Şurası, şurası ve şurası. Şimdi ben aynısını yapacağım. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Şuradan bir birleştireceğim. Şurası. Hemen bakın. Şuradan hemen bakın girdim. İpimi aldım. Aldım. 1, 2, 3, 4. İndim. 1, 2, 3, 4. Üçüncü yaprağımı oluşturuyorum. Evet. Şimdi bunu da birleştireceğim. Bakın. Koydum. Koydum şöyle. Neresi iki çiçeğin birleşme noktası? Burası. O zaman ben bunu buradan birleştireceğim. Bakın. Girdim. Aldım. Üzerine 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4. Dördüncü yaprağımı yapıyorum. Evet, bakın gene aynı şekilde koydum. Bakın gene aynı şekilde koydum. Neresi kaldı? Bir yaprak birleştirdim. Kesişme noktasından bir tane de buradan alacağım. Hemen bakın buraya geldim. Şöyle. Bu ipimi
1, 2, 3, 4 ve aşağıya. 1, 2, 3, 4 yaprak oldu. 5.'yi yapıyorum. Ve 1, 2, 3. Birleşti. Ortayı küçülttüm. Kestim. Düğümümü attım. Evet. Şöyle. Burayı temizledim. Şimdi nereye yapacağım? Onu yapıp geleceğim. Artık anladığınızı düşünüyorum. Şu yaprak. Orta kesişme ve diğer yaprak. Buraya hemen kondurup geliyorum. Evet, şimdi tüm birleştirmeleri tamamladık. Beşli olarak da bakın. Şöyle bir ekranda alabilirsiniz. Özellikle farklı renklerde yaptım ki hani birleşme noktalarını çok net görmenizi istedim. Şimdi 5 yapraklılar artık bitti. Bundan sonra öreceğimiz tüm çiçekler hepsi 6 yapraklı olacak. Şunu da hemen şöyle kenara alıyorum. Şimdi benim artık ne yapmam lazım? 6 yapraklı olarak başlıyorum ve şu sıradan, şu sol taraftan buradan başlıyorum. Sağa doğru gidiyorum ve birleşme noktalarını size önce bir anlatıyorum. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Şurası boşta kalıyor. Her zaman yukarıda bir tane benim bir yaprağım boşta kalacak. Hemen ne yapıyorum? Onun yanındaki yapraktan başlıyorum. Burası dik olarak yukarıda. Burası yukarı bakıyor. Buraya dokunmuyorum. Bu bir sonraki sırada. Ne yapıyorum? Hemen şu yapraktan 1. Kesişme noktası 2. Kesişme noktası 3 ve tek olan bir yaprak var burada 4. Bu çiçeğimi 6 yapraklı olarak buraya hemen oturtuyorum. Evet, bakın her zaman ne yapıyorum? Bir yaprağımı yapıyorum, ikinci yaprağımdan birleştiriyorum. Nereden birleştireceğim? Hemen şu noktadan. Bakın şöyle kendime doğru çevirdim. Elime aldım. Orta noktamı buldum. Tığımı geçirdim ve şuradaki ilmeğimi hop aldım. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincirimi ne yaptım? Çektim. 4 zincir çektim. Şimdi halkanın içerisine giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Şöyle. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Şimdi hemen çiçeğimi yapayım. Evet, bakın. Burada benim neyim var? Kesişme noktam var. Şu. Hemen birinci. Buraya geldim. Girdim. İlmeğimi hemen içinden geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 ve hop ilmeğimi kaydırdım. Şimdi tekrar çiçeğimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen gene bakın şöyle tutayım. Siz şimdi böyle alıştınız diye. Tek yaprağı birleştirdim. Kesişme noktasından birleştirdim. Şurada kesişme. Bir saniye. Bakın yanlış yaptığımı hemen anladım. Bakın bunu siz de yapacaksınız. Oluyor çünkü. Bakın. Ben ne yapmışım? Şu ikinci kesişmeye birleştirmişim. Özellikle kesmeyeceğim bu videoyu. Nereye birleştireceğim? Şu noktaya. İlk önce buraya. Bakın buraya. Zaten hep böyle baka baka yaparsanız hata yapmazsınız. Şimdi hemen bakın çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi tabii ben bir de hem kameraya karşı anlattığım için doğal olarak yanılma payım oluyor. Ama normalde de olabilir. Şimdi topladım. Hemen ilk kesişme noktası neresi? Şurası bakın. Şurası. Buraya birleştireceğim. 2, 3 ilmek kaydırdım. Bakın. Şimdi tekrar bakıyoruz. Ne yapmışım? Şimdi bakın doğru yapmışım. Şimdi diğerleri de üçüncü noktam yine kesişme. Birinci kesişme, ikinci kesişme ve son yaprağı şu yaprağı alacağım.
Şimdi devam ediyorum. 4 zincirle yukarı. 2 kere doladım, girdim. Ve şöyle geldim. Hemen kesişme noktası bakıyorum. Şurası. Girdim. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4. Ve hop girdim. Şimdi bir yaprak daha örüyorum. Ve ne yapacağım? Şurada kalan yaprağı alacağım. Hemen düzelttim. Orta noktası ve hop. İçine çektim. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle bakıyorum kaç yaprak oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben bir yaprak daha yapacağım. Boşta. Ve 1, 2, 3. İlmeğimi kaydırdım. Üzerine bir zincir. Hemen şurayı sıktım. Ve kestim. Evet. Şöyle bir düzelttim. Hangi aşamadayız? Şöyle elle mutlaka bir düzeltmek gerekiyor. Evet, şimdi ne yapacağım? Şuraya yaprağımı oluşturacağım. Yine aynı mantık. Bakın. Şunlar hep dikey olanlar boşta kalacak biliyorsunuz. Bu boşta kalacak. Hemen boşta kalacak olan yaprağın yanına geldim. Bir buradan birleştirdim. Hemen yakın kesişme noktasını birleştirdim. 2, 3 buradaki ikinci kesişme noktası ve 4 burası. Şimdi bunları hemen başlangıcımı yapıyorum. Evet, şimdi neredeyim? Hemen birleşme noktamı. Bakın şöyle çevirdim kendime doğru. Şuradan birleştiriyorum. Kesişme noktalarımı zaten göstermiştim size. Hemen şöyle geldim, açtım. Şuradan hemen aldım. 1, 2, 3 ve 4. Hemen ilmek kaydırdım. 1, 2, 3, 4. Hemen 3. yaprağımı öreyim. Ve ne yapıyorum? İlk kesişme noktası neresi? Şurası. Buraya geldim. 1, 2, 3 ve 4. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4. Hemen 4. çiçeğimi yapıyorum. Evet. Geldim. İkinci kesişme neresi? Şurası. Şu nokta. Evet. 4. yaprak bitti. Şimdi 5. Evet, bakın şöyle tekrar çevirdim. Tekrar böyle de bir bakın düşüncesiyle. Bakın birleşmelerimi yaptım. Neresi kaldı? Burası kaldı. Şimdi hemen şuraya geliyorum. İpin katı geldi. Ona dikkat ettim.
Allah, ipin katı niye takıldı? Evet. 1, 2, 3, 4 ve kaç yaprak oldu? 5 yaprak. 6.'yı yapacağım. Bir, 2, 3 halkanın içerisine girdim. Şimdi hemen şurayı daralttım. Evet. Şimdi şöyle bir elimle tekrar düzelttim. Şimdi 4. önemli ayrıntı. O da şu. Artık ben buraya bir motif daha koyunca şu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi onun birleşme noktaları 5 noktada olacak son olduğu için. Bakın hemen bu nereye bakacaktı? Şu yukarı bakacaktı zaten. Buna dokunmuyorum. Hemen onun yanındaki 1. Hemen ilk kesişme 2. İkinci kesişme 3. Üçüncü kesişme 4. Ve burası 5. 5 noktada birleştireceğim. Birleşme noktalarım bu şekilde olacak. Şimdi hemen başlıyorum. Evet, şimdi bakın tekrar tık büyüttüm. Nereye yapacağım? Şu noktaya yapacağım. Bakın şöyle çevirdim. Bakın geldim hemen. O nokta zaten belli. Şuradan aldım. Birleştirdim. 1, 2, 3 ve 4. Aşağı indim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Burada 3 tane ortak kesişme alanı var. Son motifi olduğu için o sıranın. Bakın. Şimdi neredeyim? Şuradayım. Hemen geliyorum. Şu noktadan girdim. Aldım. Üzerine 1, 2, 3, 4. Tekrar girdim. Bağladım. 1, 2, 3, 4. Bakın şurası. Hemen geldim bağlantı noktasına. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4 çiçek yaptım. Bu arada 5. çiçeğimi yapıyorum. Bakın tekrar küçülttüm. Şu noktadayım. Geldim hemen şu noktaya. Bakın şuraya. Şurası. Bir, 2, 3, 4. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6.'yı da hemen şuradaki yaprakla birleştiriyorum. Bakın şurayla. Bir, 2, 3, 4. Ve üzerine bir zincir. Hemen şuradan daralttım. Ve kestim. Şöyle bir tekrar şu ipleri şöyle koyayım. Bunları hep biz keseceğiz, düzelteceğiz. Bir bakalım. Bakın. Evet, şimdi
Umarım anlaşılmıştır. Çok net gitmeye çalıştım. Hani olabildiğince. Şimdi şöyle bir bakıyoruz tekrar. Buradaki birleştirmenin aynısını bu tarafa yapacağız. Şimdi şöyle yukarı baktığımız zaman birer tane ne var? Burada boşluk var. Bir tane burada var. Bir tane de burada olacak. Hemen ben birleştirmeye nereden başlayacağım? 1, 2, 3 ve 4 olacak. 4 tane noktadan birleştireceğim. Daha sonra buraya geleceğim yine 4 nokta. Şu sonuncuyu aynı bunda olduğu gibi 5 noktada birleştireceğim. Bunun aynısı aslında simetriğini yapacağım. Şimdi onu yapıp hemen geleceğim. Ama siz kağıt iple, rafi iple yapıyorsanız üzerine bir bez seriyorsunuz. Güzel buharlı bir ütüyle ütülüyorsunuz. Bakın ben bunu şöyle göstereyim. Ütüledim. Ondan sonra yukarı çıkmaya başladım. Siz de aynı şekilde yaparsanız tabanı ütülemek çünkü zor oluyor daha sonra. Bu şekilde bir geçiş yapmış olursunuz. Evet, bu aşamada siz ütülediniz. Ben de koton ip olduğu için şöyle elimle el ütüsü yaptım. Şimdi kuralları tekrar şöyle bir gözden geçiriyoruz. Şimdi burası benim tabanım. Tabanımı artık bitirdim. Taban bittikten sonra her çiçeğimden birer tane yaprak hiçbir şekilde bağlantı olmayacak şekilde serbest. Bakın bu şekilde serbest. Hiçbir bağlantısı yok. Aslında her sırada bir yaprağımız yukarı doğru dikey olarak bakan yaprak boşta olacak. Şimdi bu sıradan sonra yapacağımız sıralar aynısını tekrarlayacak. Şöyle bakın ben şimdi sözlü olarak söylüyorum, sonra anlatımlı olarak da söyleyeceğim. İlk yaprağımızı bağlarken birinci yaprak, her sırada ilk yaprak 1, 2, 3. 3 bağlantı noktası olacak. Ondan sonraki hepsinin 4'er bağlantı noktası olacak. 4 yerde. Sonuncu da şurası mesela örneğin sonuncu da 5 noktadan tamamlanacak. İlkini 3 ile başlatıyoruz. 4 ile devam ediyoruz şöyle ve sonuncuyu 5 olarak yapıyoruz. Bu her sırada aynısı olacağı anlamına geliyor. Şimdi hemen bakın tekrar başladık. Ve ben her zaman bir yaprağımı yapıyorum çiçeğimin, ikinci yaprağından birleştirmeye başlıyorum. Şimdi bu noktada ben artık birleştireceğim. Hemen bakın geldim şuraya, şu noktaya. Buradan birleştiriyorum. Hemen orta noktamı buldum. 1, 2, 3, 4. Halkanın içerisine girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Çiçeğimi yapıyorum. Evet. Bakın. Bağladım. Bir tane kesişene bağlayacağım. Bir tane serbest olana bağlayacağım. Şimdi hemen geldim buraya, şu noktaya. Buraya bağladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve geldim. Buraya da bağladım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kaç yaprak oldu? Şöyle bakıyorum. Bakın. Tekrar bıraktım. 1, 2, 3, 4 yaprak oldu. 2 yaprak daha yapıyorum. Koparıyorum. Buraya yanındaki yaprak için tekrar kameramı açıyorum. İlkleri 3 nokta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şunu tavsiye ediyorum size. Yapraklarınızı mutlaka sayın. Yani ben şurada örneğin 7 yaprak yapmışım. Şu aslında 7 yaprak. Sonra ben onu söktüm. Hatta notlar arasında bir yerde gözüküyor. Onu da size yazılı olarak yazdım altına. Bakın o kadar önemli ki yaprak sayısı. 6 yaparsınız 7, 7 yapmazsınız 5 yaparsınız hata verir. Hani bundan dolayı her sırada mutlaka yaprak sayımızı sayıyoruz. Evet geldim. Şimdi 3 noktada birleştirdim. Şimdi dönüşte 5 dedik ya. Bir tanesi bu oldu. Fazla olacağı için sonuncular 5 olacak. Hani kafanızda soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Bir tanesi böyle hep yukarı bakacak. Sonra ben nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ben en son nerede? Şurada birleştirmişim. Hemen onun yanındaki yapraktan başlayacağım. O yaprak da bu yaprak olacak. Daha sonra bakın bunu birleştirdim. Burası birleşti. Sonra ilk kesim noktası burası olacak. İkinci. Sonra burası olacak. Sonra burası olacak. Köşe olacağı için
şu şekilde katlanmış olacak. Şimdi hemen başlıyoruz. Şöyle geldim şu nokta. Hem de bu şekilde köşe tarafını görmüş olacaksınız. Şimdi hemen bakın şu bağlantı noktası şuraya. Evet. Bakın şöyle şöyle. Şimdi hemen şurası. Zaten o kadar elinize aldığınız an çok net anlayacaksınız. Ay 4 çektik. Hemen şuraya girip bağlayacaktım. Bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bu dördüncü noktam. Bakın 1, 2, 3. Bu da 4. Şurası. Burayı biraz küçülteyim. Evet, bağlantılarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 yaprağım oldu. Şimdi 6.'yı yapıyorum. Üç ve final. Evet, şimdi neredeyim? Şu aşamadayım. Bakın şöyle köşe haline geliyor. Evet, şimdi diğer taraftayız. Ne yapıyorduk? En son nereden birleştirmişim? Buradan. Hemen ne yapacağım? Şu yaprağımı alacağım. Bu da boşta kaldığına göre doğru yerdeyim. Şimdi hemen oradan birleştirmeye başlıyorum. Birleştirme noktam. Birincisi bu. İkincisi birleşme noktası. Üçüncü birleşme, bu da ikinci olarak birleşme noktası. Yani üçüncü noktam birleştirme noktası demek istiyorum. Ve dördüncü olarak da buradan birleştireceğim. Şimdi hemen geldim. Girişimi yaptım. Artık şöyle tutayım. Konuyu anladığınızı düşünüyorum artık. 3, 4. Hemen geldim şu birleşme noktasına şuraya. Şimdilik hemen şuradayım. Hep gösterdiğim yerlerden birleştiriyorum size.
ve şu nokta. Altıncı yaprağımı da yapıyorum. Aşağı. Evet, bakın köşemiz nasıl oluşmaya başladı. Şu şekilde. Buradan başladık. 3 nokta, 4 nokta, 4 nokta. Şimdi burası yine 4 nokta birleştirme noktam. Nasıl yapıyordum? Birleştirme noktam en son burası. O zaman hemen bunun yanından başlayacağım. Bu da tepeye doğru, yukarı doğru baktığına göre doğru yoldayım. Sıkıntı yok. 1 hemen burası. Hemen ilk kesişme noktası, ikincisi. Ondan sonra ikinci kesişme noktası bu 3. Bir tane de buradan alıyorum 4. Bundan sonra bu şekilde devam ediyorum. Ta ki sonuncuya gelene kadar. Yani benim sonuncum şöyle olacak. Çünkü ben şuradan başlamıştım. Şöyle gidiyorum. Şu sonuncu 5 noktada birleşeceği için birlikte yapacağız. Hemen bunu bitirip geliyorum. Evet, artık sona geldik. Şimdi 5 nokta nerede onu göstereceğim size. Başlangıçta 3 demiştik. Bitişlerimizi 5 kapatma noktasıyla yapıyoruz. Şimdi ona başlayacağız. Mantığımız neydi arkadaşlar? Hemen şu bağlantı noktamıza bakıyoruz. Hemen onun yanındaki yerden birleştirmeye başlıyoruz. Buradan başlayacağım 1. Buraya geleceğim 2. Buraya geleceğim 3. Buraya geleceğim 4. Bir de şu yaprağımı alacağım 5 ve bu ne olmuş olacak? Yukarı doğru tek yaprak olarak kalmış olacak. Demek ki doğru yoldayım. Kontrolümü de yaptım. Şimdi hemen ne yapıyorum? 2 tane yaprağımı oluşturdum. Şimdi hemen geldim. Bağlantı noktasının yanındaki noktadan girişimi yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğun içerisine girdim. Şöyle. Bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4. Normal yaprağımı yapıyorum. Evet, yaprağım hazır. Hemen geliyorum. Şuradaki ilk kesişmeye hemen giriş yaptım. 1, 2, 3, 4. Hemen şuraya girdim. Tekrar dördüncü yaprağım 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi geldim. Neresi burası? Bağladım. 1, 2, 3, 4. Tekrar buradan girdim. 1, 2, 3, 4. İlk kere doladım. Hemen yaprağımı yapıyorum. Evet. Şimdi neresi? Bakıyorum. Şurası. Bir saniye tabii. 1, 2, 3. Şu an dördüncü noktadayım. 1, 2, 3, 4. Tekrar girdim. 1, 2, 3, 4. Ve 5. noktam. Bakın şöyle yapıyorum. Geldim şuraya. Burayı da bağladım. Hemen şu nokta. Şimdi hemen ne yapıyorum? Ortayı küçültüyorum. Şunu çekeyim. Evet.
Şimdi ne yapacağım? Kontrol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaprak. Demek ki doğru. Hemen bir zincir ve ipimi kesiyorum. Ve bir düğüm mutlaka atıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın son sırada yaptıklarımın iplerini temizlemedim. Çünkü kontrol etmeliyim. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi ne olması lazım? Hepsinden birer tane yaprak yukarı bakmalı. Evet. Doğru. Doğru. Şimdi artık yavaş yavaş işlerini koparabilirim. Şimdi bu sarıdan sonra hep aynı şey yapacağız. İstediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Şimdi hemen bir noktadan yine başlıyorum. Evet, istediğimiz noktadan dedik. Bir yaprak yaptık. İkinci yapraktan birleştireceğiz. Örnek veriyorum. Buradan başladım. Bakın, geldim. Hemen bundan sonrası hep aynı çünkü. Şuraya geldim, birleştirdim. Sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki hemen ilk kesişme noktası burası. Sonra bir yaprak bu. İlk motifte, çiçek motifinde 3 noktadan birleştireceğiz. Ve bundan sonra 4-4 yapacağız. Başa sarıp alıp bakabilirsiniz. Bir önceki sırada anlattım çünkü. Sonuncu çiçeği de ne yapacağız? 5 noktadan birleştireceğiz. Bu kadar basit. Muhtemelen 4-5 sıra öreceğim. Açtığım zaman zaten kaç sıra ördüğümü görürsünüz. Ama şöyle bir bakalım. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum bu arada yaparsanız çok mutlu olurum. Bunu da söylemek istiyorum. Nedense çok ihmal ediliyor ve ben çok üzülüyorum. Abone olmayanları da abone olarak bekliyorum. Şimdi bakalım tamamlayalım. Ondan sonra çantanın askı kısımlarını yapacağız hep birlikte. Evet, örneği tamamladım. Şimdi şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 sıra ördüm. Peki kaç santim oldu? Şimdi hemen şöyle bir enine bakalım. Eni 29, boyu 25 santim olmuş oldu. Şimdi sıra geldi çantamızın askılarına. Şimdi çantanın askılarını nasıl yapacağım? Şimdi tam ortalayacağım. Öyle söyleyeyim size. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tam ortası neresi? Burası. Buraya hemen ne yapacağım? Bir tane çengelli iğnemi şöyle geçireceğim. Bakın şöyle. Arkasını çeviriyorum. Arkasının aynısını yapıyorum. Daha ipleri yapmadığım için gözüküyor. Hemen oradan da sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle. Onu da ortalamış oldum. Şimdi çantanın askısı aslında çok basit. Şöyle anlatayım size. Bir tarafını birlikte yapacağız. Diğer tarafını artık siz yapacaksınız. Sonra ortadan birleştireceğiz. Şimdi ben şu noktadan başlayacağım. Şimdi benim tam ortam burası olduğu için ilk başlangıç noktası bu. İlk başlangıçta birleştirmeleri nasıl yapıyorduk? Hemen size tekrar gösteriyorum. Birinciden başlıyoruz. İlk kesişme noktasını alıyoruz. Bir de yandan bir yaprağını almış oluyoruz. 3 noktadan birleştirmiş oluyorduk. Onu yapacağız. Sonraki birleştirmelerimizi eskisi gibi 4-4 olarak devam edeceğiz. Şimdi hemen bir tane ben hazırladım. Şöyle hazırladım. Bakın ne yapıyorduk? Bir tanesini örüyorduk. Bir tanesi daha yarım. Şimdi hemen şöyle bakın geldim buraya. Şu noktadan girişimi yaptım. Hemen aldım. İlk noktamı birleştiriyorum. Çift kat ip olduğu için çift kat olarak alacağım. Evet. Üzerine 1, 2, 3 ve 4. Hemen halkın içerisine girdim. 1, 2, 3, 4. Hemen 3. çiçeğimi yapıyorum. Çiçeklerimizin hepsi 6 yaprak olacak. Evet. Şimdi hemen şuradaki ilk kesişme noktasından girdim. Aldım. Üzerine 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4. yaprak.
da bakın şöyle koyuyorum. Net olsun. Her şey kafanızda tam otursun. Burası da şuradan aldım ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Ama ne oldu? 4 yaprak oldu. 2 yaprak daha hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, şimdi ilk bir yaprağımızı şöyle birleştirdik. Şimdi aynı usul, yani eski yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Hemen şurada benim ilk birleştirme noktam, kesişme noktam var. Hemen onun yanındaki yapraktan başlıyoruz. 1 buradan, 2 buradan. Buradaki ikinci kesişmeyi alıyoruz. 3 ve şuradaki yaprağı alıyoruz. 4. Buraya hemen konduruyoruz. Şimdi gene birlikte, bunu da birlikte, ondan sonrasını kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şuradan hemen bakın geldim. Aldım. 1, 2, 3, 4. 4 zincirli halkanın içerisine girdim. Şöyle biraz küçülttüm halkayı. 1, 2, 3, 4. Hemen yaprağımı yapıyorum. Hemen ilk kesişme noktası neresi benim? Bakın burayı birleştirdim. Hemen bakın bakıyorum burası. Hemen buradan şöyle girdim. Aldım. Pardon, şöyle önce bağlayalım. 1, 2, 3, 4. Ve hemen diğer kesişmem nerede? Şurada. 4. Tekrar halkanın içerisine girdim. 1, 2, 3, 4. Ve bakın şöyle koydum. Noktalarımız bu. Ve şuradan boş olan bu yaprağı hemen aldım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 yaprak. Hemen 6. yaprağımı da yapıyorum. Halkımı biraz daha küçülttüm. Ve şöyle hop. Hemen düğmemi şöyle attım. Evet. Bu da tamam. Şimdi bakın döne döne gidiyorum. Şimdi neredeyim? Buraya bir çiçek konduracağım. Hemen ne yapacağım? İlk kesişme noktası, hemen yanındaki yapraktan başlayacağım. 1, 2, 3 ve 4. yaprağım bu olacak. Toplam 5 çiçek olacak. 5 çiçek olunca tamamlıyorum ben sıramı. Şu köşeye kadar geliyorum. Geldikten sonra açıyorum kameramı. 5 çiçek, 4 çiçek olacak sonraki sıra. Sonra 3, sonra 2, sonra 1, böyle azaltarak devam edeceğiz. Şimdi şu sırayı hemen tamamlıyoruz. Evet, bakın tam bu çengelli iğneye kadar toplam 5 adet aynı size anlattığım gibi çiçeklerimi oluşturun. 1, 2, 3, 4 bağlantı noktasıyla. Şimdi ne yapacağız? Tekrar geri gideceğiz. Geri giderken şunu yapıyoruz. Her zaman ilk çiçekten başlıyoruz. Şimdi benim buradaki ilk çiçeği ben şuradan başladım size. Hani yeşil renk olsun diye buraya hemen yaprağımı bakın şöyle ekledim. Koyu renk olduğu için hemen dedim belki göremeyebilirsiniz o açıdan. Hemen şimdi ilk yaprak olarak bunu kabul ediyoruz. Mecbur gene koyu geldi, artık yapacak bir şey yok. Burayı da bakın diğer tarafı da nereden başlayacağız? Gene buradan başlayacağız. 1, 2, 3. 3. İlk önce bağlantılarımız 3 nokta olacak. Sonra 4 noktaya. Aynı buranın simetriğini yapacağız. Şimdi hemen bakın. Evet, şöyle 2 tane hazırladım. Şimdi hemen bakın geldim. Şurada hemen dik olarak duran kısımdan başlıyorum. 1. Bağlantı noktası 2 ve bir tane buradan alacağım. 3. Toplam 3 noktada birleştireceğim. Hemen şimdi bakın yapıyorum. Aldım. 4 zincir. Halkanın içerisine girdim.
Bağladım. İkinci yaprak. Üçüncü yaprak 1, 2, 3, 4. Tekrar halkanın içerisine girdim. Bağladım. Şimdi neresi? Hemen ilk kesişme noktası. Neresi? Burası. Buradan. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bakıyorum. 1, 1, 2, üçüncü şurada. Şurası. Altı tane yaprağımı yapıyorum. 2 tane daha. Ondan sonra kameramı açıp bir kez daha gösteriyorum. Evet, ilk yaprağımı bakın şöyle oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hep sayıyorum artık. Şimdi ne yapacağım? İlk kesişme noktam benim burası. Hemen onun yanındaki yaprağa geleceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde yaprağım buraya eskisi gibi yaptığım gibi devam edeceğim. Artık onu göstermeyeceğim. Bu sırada benim yaprak sayım 4 olacak. Sonra bittikten sonra tekrar başa geleceğim. Bu sefer nereden başlayacağım? Bu tepeye bakacak. Bakın burası tepeye. Hemen buradan başlayacağım. Ve 3. sıramı oluşturmuş olacağım. Yani direkt olarak bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra 3 olacak. Sonra 2 olacak. Sonra 1 olacak. 1 olunca kameramı açacağım. Bir yandan da buraya yapacağım. Sonra hop birleştireceğiz. Evet, dörtlü grubu bitirdim. Yine bir göstermek istedim. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane oldu. Şimdi bakın yeni başladım. 1, 2, 3. Şöyle birleşecek ve bu sırada benim 3 tane olacak. Sonra 2, sonra 1. Ya bu kadar net aslında. Bakın. Şimdi yorumlara yazacaksınız diye. Aa, çok güzel oluyor ama gerçekten hani değer, bu çantayı öğrenmeye değer. Mantığı da aslında çok basit. Yani askısı daha da basit bana göre. Bu şekilde bir bütünlük sağlamış oluyoruz. Burayı da tamamlayıp geliyorum. Evet, artık her iki tarafında çanta askısı hazır. Şurada şöyle bir şey yaptım. Şimdi ikili birleştirdim. Sonra bir tane tekli yaptım. Şöyle birleştirdim. Çantanın askısı bana biraz az geldi. Sonra üzerine şöyle 3 tane daha ekledim. Buraya da 2 tane ekledim. Şimdi üçüncüyü hani şu birleşme noktasını nasıl yapacağız? Onu size göstermek istiyorum. Aslında çok basit ama yine de atladığımız bir şey olmasın düşüncesiyle. Şimdi mantık olarak şöyle yapıyorum. Şu iki ucu birleştiriyorum. Şöyle yanlardan da birer tane kalmış oluyor. Yine motifimi aynı şekilde hazırladım. Hemen geliyorum. Şöyle üzerine 1, 2, 3, 4. Hemen diğer çiçeğimi yapıyorum. Şöyle. Şimdi bakın. Şöyle yanda duran bir boşta çiçek var. Şimdi bu diğer yan tarafta duran boştaki çiçeği yapacağım. Hemen. Evet. Bu da tamam. Şöyle biraz daralttım. Şimdi hemen geliyorum. Şu iki bağlantı noktasını yapacağım. Yani iki bağlantıya bağlayacağım. Şuradan biraz şöyle bir küçülttüm. Tekrar 1, 2, 3, 4. Geldim. Bu noktadan bağladım. Yani 4 noktada birleştirme yapmış oluyorum.
Şimdi bakın daha net anlayacaksınız. Şimdi ne yapacağım? Burayı birleştireceğim. Oradaki çiçeğimi, son çiçeği yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da burayla birleşince artık tamamlamış oluyorum. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4. Bir, iki, 3, 4 aşağı. Birleştirmedim. Hemen şu noktadan şöyle bir, iki, üç, dört. Burayı olabildiğince daraltıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum ve tamamlandı. Evet, çantamızın son hali sizin huzurlarınızda. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımda 100'ün üzerinde çanta videosu var. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir göz atmanızda fayda var. Kağıt ip, rafya ip, pamuk ip, işte koton ipler, bunun haricinde polyester ipler, hepsinden neredeyse çantalar yaptık. Olabildiğince trend modelleri yapmaya çalışıyorum. Bu arada beğeni ve yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler efendim.